Evet, merhaba. Hasan Dağı'na tırmanışa başladım. Ya çok geç oldu, saat bakıyorum. 10.30. Daha yeni başladım. Başlayalı bir 10 dakika oldu. Yani o dağa tırmanmam biraz zor olacak bugün. Ama en azından diyorum biraz bir şeyler yapayım, ilerleyeyim. İşte dağı şu karşıda görünen yüksek. Bir de şurada şunu gördüm. Bakın şöyle çok eski bir kanal yapmışlar. Taşları dizmişler. Duvar örür gibi. Bakın böyle. Şimdi daha önceden çıkılmış rotalara bakmaya çalışıyorum. Wikiloc üzerinden birçok kişi yapmış. Fakat herkes kafasına göre yapmış. Şimdi bir tane buldum, şu yarık. Yarığın diğer tarafından çıkıp şu dağın sol tarafından ilerleyip arkasından dönüp o zirveye çıkıyor. Hasan Dağı volkanik bir dağ. Günümüzde faal değil. Fakat 2020 yılında yakınlarında 5.3 deprem olmuş. Orada bir takım gazlarda hareketler olmuş. 2021 yılında da ölçüm yapıyorlar. Lavların biraz yükseldiğini tespit ediyorlar. Yani hiç belli olmaz. Bir gün ansızın Hasan Dağı patlayabilir. Umarım o gün bugün değildir. Evet, sakin sakin ilerliyorum arkadaşlar. Kalp atışımı biraz düzende tutmaya çalışıyorum çünkü kondisyonum yok. Yürüdüğüm yerde çok aşırı yokuşlu değil, fakat şöyle biz keven diyoruz. Literatürde de geven diye geçiyor. Şu geven türleri var. Şu gördüğünüz bitkiler dikenli oluyorlar. Dağlara tırmanmak uzaktan göründüğü gibi değil. Çok vakit alıyor. Öte yandan ben bir de çekim ekipmanlarıyla geziyorum. Gerçekten bu daha zor bir şey. Çok zor. Ekipmanla gezmek. Yok çıkardım, yok şuraya koydum. Elinde ekstradan yük. Gerçekten zor iş. Ekipmanlarla yürümek. Evet, söylemiş miydim hatırlayamadım. Bu dağın yüksekliği 3268 metre. Tabi püskürdüğü zaman püskürtüsü bu çevreye fazlaca yayılmış. Volkanik kül verimlidir. Volkanın olduğu yerlerde, tarım arazilerinde verim çok yüksektir. Çok önemlidir orman örtüsü bakımından, bitki örtüsü bakımından. Bakın, tırmandığım yerde hiç ağaç yok. Fakat şöyle bakarsanız görünüyor mu? Şuralar orman. Bakın, belli bir seviyeye kadar orman gelişmiş, fakat belli bir seviyeden sonra hiç orman yok. Şu işte dikenli geven denen, bizim kendi ağzımızda keven dediğimiz şu dikenli bitkiler var. Fakat ilginç bir şey, burada kuşburnu gelişmiş. Fakat kuşburnu derken bakın, öyle kocaman şekilde değil, minik minik ağaçları var. Böyle bir iki tane meyvesi var, kuşburnu meyvesi. Görüyorsunuz. İşte rakımdan dolayı iklim koşulları sert burada. Tabi geceleri çok soğuktur. Gündüzleri sıcaktır yazın. Kışın zaten hiç söylemeye gerek yok. O nedenle bitki örtüsü bu şekilde. Tırmanmaya devam ediyorum dostlar. Biraz zor oluyor. İyicene yokuş başladı. Kalp atışımı belli bir seviyede tutmaya çalışıyorum. Çünkü birkaç adım atınca bile hemen kalp atışın yükseliyor. Çünkü çok dikleşti. Dediğim gibi kamerada ben buraya gelmeden önce birçok video seyrettim, buraya tırmananlar. Videoda kameradan, lensten kaynaklı böyle yokuş görünmüyor. Ama tırmanmaya başlayınca anlıyorsun.
Çok yokuşlu. Kalp atışımı böyle 150-160'larda tutmaya çalışıyorum. Vallahi 175-180'i buluyor. Şöyle bir akıllı saatim var. Düzenli ölçtürmeye çalışıyorum. Rüzgar esmiyor şu an. Rüzgarsız. Bazı noktalara gelince de çok rüzgar esiyor. Şimdi burası bir tık çukur kalıyor. O yüzden öyle. Şurada göründüğü gibi. Şu sırtlara çıkınca çok rüzgar esiyor. Şeyi çok gördüm. Fazlaca delik var. Artık fare mi, sincap mı, köstebek mi, neler kazdıysa çok fazla delik var. Demek ki hayat burada güzel bir şekilde devam ediyor. Yeter ki insan eli değmesin. Şöyle kayalar da var. Göstereyim, bunlar gibi. Bunlar da dağın eteklerinden kopup yuvarlanıp gelmiş. Oteli görürsünüz belki, turuncu çatılı. Oradan çıktınız, sonra şöyle bir yerlerden yanlıyorsunuz. Çok dibinden gitmek riskli olabilir. Diyeceksiniz ki nasıl bir risk olabilir? Kayalar yuvarlanabilir. Çok da yuvarlanmış, bakarsanız her taraf kaya. Bir de şunu fark ettim. Bakın şurası sırt. Görüyor musunuz şurası? Oraya geçince çok rüzgar esiyor. Şu orta çukurda buralardan yürüyünce, o yarıkların oralardan yürüyünce rüzgar esmiyor. ...2450 metre civarındayım. Bir su kaynatayım, çay demleyeceğim. Zirveye yanaştıkça rüzgar biraz artıyor. Burası az bir şey almaz dedik ama yanlış bir tercih oldu. Şu ilerideki kayanın yanına otursam sanki daha iyi olacaktı. Biraz zamanımdan yiyerekten su ısıtacağım. Ellerime batıyor, her taraf diken yahu. Çok fazla diken var. Ayaklarıma çok battı. Vallahi az önce de ellerime battı. Burada rüzgar kesici kullanmazsak işimiz zor. Bu su kaynamaz yoksa. Rüzgar kesici çok önemli. Hem hızlı kaynaması için hem de yakıttan tasarruf için. Umarım dökmem ya. Yeri çok iyi değil. Şimdi bu rüzgar kesicinin iğnelerini batırayım. Şimdi yolu parmağımla göstereyim. Şu yandan böyle bu şekilde gidiyorlar. Orada da bir dağ gibi bir şey var. O ikisinin arasından arkadan dolanıp, bu şey gibi düşünün, dondurma külahı gibi düşünün. Volkanik bir dağ olduğu için ortası çukur. Diğer taraftan dolanıyorlar. Sonra tabi rotalar, değişik rotalar var iniş için, çıkış için. Bir tanesini gördüm, şuradan inmiş, şu yandan. Tabi bir kişi de görmüştüm, sanki buradan tırmanmıştı, YouTube'dan görmüştüm. Wikilog'da var, bir kişi de dağın diğer tarafından. Benim araba ta aşağıda diye nokta kadar görünüyor ya, nokta kadar aşağıda. O kenardan çıkıp diğer taraftan, o taraftan böyle tırmanmış filan, herhalde buraları bilen birisidir o da. Yani değişik rotalar var burada. Evet, su kaynadı. O dökecektim de. Dökülme son dakikalar.
kapatabilsem. Şimdi alsam elim yanar mı? Şunu alayım. Evet, ben çayı taze içmeyi seviyorum. Bir de normal çay da içemiyorum. Artık kaçak çaya alıştım. Güneydoğu'da. Bir de taze içiyorum. Su da kaynadı. Kaçak çayı attım içine. Tırmanışa başlamadan önce. Şimdi de demliyorum. Evet, bunu aşağı yukarı şu bardak buna yetti. Ve bir 10-15 dakika sonra bu çay demlenmiş oluyor. Bunu içerim. Şimdi şunları toparlayalım artık. Rüzgar kesildi. Herhalde dalga dalga geliyor rüzgar. Bir geliyor bir gidiyor gibi bir durum ortaya çıkmış. Çok sıcak. Burası esiyor, ona rağmen sıcak. Ama şöyle oluyor, rüzgar estiği için insan terliyor. Terinin bir etkisi kalmıyor açıkçası. Tırmanırken kadar devasa kaya parçalarının da koptuğunu görebilirsiniz. Birileri burayı güzel değerlendirmiş, taşlarla çevirmiş filan. Belki gece konaklamıştır. Evet, insanın iz bırakma yöntemi. Paslanmış bir konserve kutusu. Şu kısım parçalanıyor anlaşılan. Çok fazla kaya yuvarlanmış. Bakın şu zemindekilerin hepsi yuvarlanmış kaya. Şunların hepsi yuvarlanmış kaya. Şurada kocamanları var. En çok da burada böyle tarla gibi, sanki taş tarlası gibi. Ben de ilerliyorum. Şuradan hemen kullandığım bir kilo haritası gösteriyor. Şuradan yan bir şekilde, ama şu şekilde dik değil. Yan bir şekilde tırmanılıyor ya da iniliyor. Zirvedeki kayalar kameraya belli olmuyor, fakat böyle ufacık bir harekette yuvarlanır gelir ya aşağı. Çok riskli. Buradan gitmek çok kolay olmamalı. Ya ben başka bir zaman gelsem şu aşağıdan yan bir şekilde giderim diye düşünüyorum. ...2600'e kadar çıktım. Geriye 600 metre kaldı. Devamını getiremeyeceğim. Saat geç oldu. Saat şu an 2 çeyrek geçiyor. Artık devam edilmez ama tam işte şu yan olarak şuradan gidilecek o noktaya geldim. Çekimler çok vakit kaybettirdi. Hem drone'la çektim, hem telefonla, hem işte elimdeki kamerayla çektim. Böyle olunca çok vakit harcandı. Bir de geç başladım. Şimdi ilerliyorum. İlerlediğim yolu şöyle çevirip göstereyim. Buraya çok fazla kaya yuvarlanmış. Açıkçası burada durmak istemiyorum. Ne olur ne olmaz. Yuvarlanır kaçamam etemem. Şöyle. Burada öyle de kaçılacak. Yani nereye gidersen git hep aynı şekilde. Hep kaya. Hep kaya.
Öyle küçük göründüğüne aldanmayın şeyin, kayaların. Kamera küçük gösterir. Fazlaca büyük. Şimdi dönüş rotamı farklı yapmam gerekiyor. Arabaya doğru inmeliyim. Yani şuralardan bir yerden inmeliyim. Gelirken şöyle geldim. Şimdi inerken o taraftan ineceğim. Şöyle aslında bir uygun yerde bulsam çayımı içip biraz da bir şeyler yemek istiyorum. Son çekimleri de yaparım. Bakalım iniş ne kadar sürecek. Şu an paralel ilerliyorum. Kapatayım kamerayı da daha rahat yürüyeyim. Bakın arkadaşlar, bakın. Size bahsettiğim delikler. Şöyle gördünüz mü? Bir sürü var bundan. Belki binlerce, belki 10 binlerce var. Ve ne olduğunu gördüm. Yer sincabı bunlar arkadaşlar. Literatürdeki adı gelengi. Bizim İç Anadolu'da geleni diye telaffuz ediliyor arkadaşlar. Öyle kuyruğu uzun olmayan, ağaçlarda yaşamayan sincaplar. Sincap türü çok tatlıdır. Eskiden her yerde vardı ama artık yok. Bu şeyden sonra bu gübreler falan çoğaldı. Artık böyle şeyler maalesef yok. Eskiden böyle değildi. Birçok adım attığın her yerde bunları görürdün. Kimyasal gübreleri yedikten sonra, zehirleri yedikten sonra ne kuş kaldı, ne böcek kaldı, ne kemirgen, hiçbir şey kalmadı inanın arkadaşlar. Çocukluğumu hatırlıyorum da. Yani şu belgesellerde seyrediyoruz ya Amazonlar vardır hani elini attığın her yerden bir tane canlı çıkar. Öyle bir şeydi bizim memleket. Bizim memleket öyleyse muhtemelen Türkiye'nin çoğu öyleydi ama artık son 20 senede 25 senede doğa alt üst oldu maalesef. Evet, iniş daha hızlı geçiyor. Dikkat etmek lazım. İnerken yaralanma riski daha yüksek. Ayağını iyi basmak lazım. Fakat seçtiğim yol çok iyi değil. Hep taşların olduğu yer ya da inerken daha çok rahatsız ediyor taş. Çıkarken bu kadar değildi. ...2600 metreden 1,5 saattir inmeye çalışıyorum. Mola da vermedim. Belki 10 dakika yemek molası verdim, çay molası. Onun dışında vermedim ya. İnmek de zor. Dağı görüyorsunuz. Şuralara kadar gittim. Şu tam botonun ucunun olduğu yere kadar gittim. Git bitmiyor, hala devam ediyor. Araba hala küçük. Karınca kadar görünüyor. Şundan canım yanıyor. Ayakkabı beni mahvediyor. Bütün dikenler, her tarafta diken olduğu gibi ayağıma batıyor. Ben diyeyim 2000 diken yarası var ayağımda, siz deyin 5000. Yani o derece adım attığım her seferinde dikenler batıyor. Çıkarken bu kadar değildi ama inerken çok batıyor. Acaba indiğim yer mi çok dikenli? Yoksa inerken daha mı farklı bir şey oldu bilmiyorum. Şöyle düşünün. Şunu ayak gibi düşünün. Dikenlere bastığın zaman şöyle bir şey yapıyor. Şöyle. Sanki kavruyor gibi şöyle. Şu kenarlardan batıyor. Öyle enteresan dikenler. Dikenlerin işte şunlar. Giderken fark edemiyoruz. Bak bir sürü var. Şunlar mesela bastığın an o kadar çok var ki. Bura biraz azalmış kısmı. Yukarıda bazı yerlerde çok vardı. Mahvetti. Ah, yine battı diken. Ah. Of, kalıcı diken oldu. Ay ay ay. Şurada görünüyordu. Bu sağlam dikenmiş. Of. Gördünüz mü? Çok acıtıyor. Ama şöyle faydaları var bunların. İnanılmaz erozyon önleyici şeyler bunlar. Toprağa o kadar sarılıyorlar ki
Ya şu düşünsene, şu kadar sert bir coğrafyada şöyle bir eğimin olduğu dağda toprak bütünlüğünü koruyabiliyor. İşte bunlar sayesinde. O yüzden bunlara zarar vermememiz gerekiyor. İnanın çoğu ağaçlardan daha faydalı bu. Müthiş. Bu da bir bitki örtüsüdür arkadaşlar. Her yer orman olmak zorunda değil. Bu bölgenin doğal bitki örtüsünden biri de budur. O yüzden iyi korumamız lazım. Her yere ağaç dikmenin anlamı yok. Bazı yerlerde böyle olmalı. Bir zamanlar küçük bir teleferik sistemi de varmış. Buradan şu otele doğru gidiyor. Ama harap olmuş vaziyette. Çalışmıyor. Tellerini de, kablolarını da sökmüşler. Ya burada aslında tırmanırken çok fazla şeye gerek yok. Şu taraftan gideceğini bilmek önemli. Şu dağın sol tarafından. İşte inerken de şu kenardan indim şöyle. Biraz daha rahat. Eğimi daha iyi gibi tırmanırken. Bir anda dik olmuyor. Şurada biraz sert yokuşlar var şurada. Burası biraz daha eğim eşit gibi bir şey. Değerlendirebilirsiniz. O kadar kasmayın. Sadece şu araya gireceksiniz. Orayı unutmayın. Gerisi kolay. Ya dağ buradan daha da bir ihtişamlı görünüyor arkadaşlar. Ya 4 saat tırmandım. İniş 2 saat sürdü. Şurada bir otel var. Burası şu an şu yer bir çeşit seyir terası. Paraşütle atlanıyormuş. Sırf paraşütler için yapılmış burası. Aşağı taraf vadi güzel bir yer. Şu an inişim bitti. Arabaya geldim. Baktım saatimden 6 saat kadar bir vakit geçirdim dağda. Tahmin ediyorum, yani tam şeyini yapmadım kıyasını, ama tahmin ediyorum 4 saat tırmanış, 2 saatte iniş sürdü. Tabii bu kadar uzun sürmesinde birkaç faktör etkili. Birincisi şöyle, çok video ve fotoğraf için durmam gerekiyor. İçerik üretmek böyle bir şey maalesef. Onu çıkart, onu getir filan, çok vakit kaybı. Onu koy, onu yoktur, onu kaldır, indir filan. Birincisi bu. İkincisi, kondisyonum mükemmel değil. O da bir faktör. Üçüncüsü de ayakkabı. Ayakkabı beni özellikle inerken mahvetti. Kesinlikle bot giyin, ama botta şey olsun, böyle dikenlerin filan batacağı böyle kumaş tarzı olmazsa iyi olur. Diyeceksiniz ki ya o dağa çıkıyorsun da ayakkabın mı yok? Ayakkabılarım var. Asolo marka var. Merrell marka var. Salomon marka var. Fakat yanımda değildi. Bu biraz sürpriz bir tırmanış oldu. Aslında yanımdaki ayakkabı da Merrell, kaliteli bir ayakkabı. En azından tabanı çok iyi. Hiç kaymadı. Çok iyi tutuyor, ama şöyle bir ayakkabı. Böyle hani işte yazlık, böyle küçük faaliyetler, böyle sulu faaliyetler filan için, işte deniz kenarıydı, su kenarıydı filan, bunun gibi şeylerde kullanılması için yapılmış. Ayağımda bu vardı. Bununla geldim. Ama siz kesinlikle güzel bir ayakkabı giyin. Zirve yapamadım şöyle. Bir kere geç başladım. Yani zirve yapmayı düşünüyorsanız kesinlikle 6'da 7'de falan başlayın. Hem çok sıcağa kalmamış olursunuz, hem de vaktinizi güzel değerlendirirsiniz. Bunu dikkat edin. Geç başladım. Ben 10.30'da başladım. Bir de dediğim gibi birçok şey vardı. Bir de zaten bırakmam da gerekti. Teyzem vefat etmiş. Haberini aldım. Şimdi onun içinde dönüyorum açıkçası. Şöyle yapacaktım. Normal planım şöyleydi. İşte bu bir idman gibi düşünün. Oraya kadar zorladım. 2600 metrelere falan çıktım. Bu ilk gün böyleydi. Kamp kurardım şurada bir yerde diye düşünüyordum. Ertesi gün, yani yarın da zirveyi zorlarım sabah erkenden diye düşünüyordum. Fakat olmadı. Yani başka zamana artık diyelim. Sevdiğim güzel bir dağ, hoş bir dağ. Git bitmiyor. Böyle yakın görünüyor ama git bitmiyor. İnerken de inin bitmiyor. Ama keyif alınca devam ediyor arkadaşlar. Genelde böyle, bu benim için güzel bir deneyimdi. Sizler düşünüyorsanız zaten öyle aklıma işte geliyorum demeyin. Çünkü riskli, özellikle beni çok tedirgin eden şey, o kadar çok kaya yuvarlanmış ki, yani binlerce kaya yuvarlanmış. Bunlar insanı korkutuyor.
Hatta ben sık sık oturamadım bile, tedirgin oldum. Ya yuvarlanırsa, ya duymazsam, görmezsem, müzik falan açmadım asla. Zaten doğaya gittiğiniz zaman müzik falan açmak anlamsız, kulaklık falan kullanmak anlamsız ve tehlikeli. Sessizce yürüdüm, sessizce de geldim. İnerken dahi ara ara aklıma geldikçe arkama döndüm, kontrol ettim. Olur ya kaya yuvarlanır diye, öte yandan o dağın ihtişamını görmek de ayrı bir şey. Onun için de bol bol baktım. Şimdi de bakıyorum buradan. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ya şöyle olsaydı, bak şimdi tam drone ile çekme zamanı, müthiş. Ben çıktığım zaman bulutlar çıktı, karanlık görünüyordu. Şu an uçursam var ya drone'u, harika, ama pili bitti drone'un da. Pili bitmese de buradan oraya gönderemem çünkü çok rüzgar var. Drone'un şarjı işte 30 dakika gidiyorsa 20 dakika 15 dakikada bitiyor drone'un şarjı. Bir de oldu ya, düşürdüm, gidip bulamam bile yani. Düşünsene 4 saatte tırmandım, bir 4 saat daha tırmanamam. Öyle de bir durum var. Ama o tepeyi görseydim böyle bir sorun olmayacaktı diyorum ve kapatıyorum. İyi eğlenceler diyorum. Beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Yorum da yazabilirsiniz. Hoşça kalın.